Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi aracın halini görün. Aslında yine aynı senaryo, yine başa dönüyoruz. Aracımızda değişmeyen yok. Kesin. Biz onu bitirdikten sonra seni bu arabadan soğutacak. Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Gel mala bak mala. Evet, nerede kalmıştık? GTR'ı boş ver abi, Lada'dan ses ver diyen tayfa. Hepinize selam olsun. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Ülkeye döner dönmez aslında parçaları aramaya başladın. Ama ilkel yöntemlerle. Bir de olmasın. Neyse, aradım. Sonra dedim ki ya dedim yorumlardaki sizlerin bana önermiş olduğu numaralarla işe devam edeyim. Her ne kadar ilkel başlasam da sonra başladım tek tek herkesi aramaya. Evet, sabahın bir vakti. Ve başladım sanayi gezmeye. Lada için parçalara bakmaya. Bir tane ladacı buldum. Kapalı diye bekleyeceğiz biraz. Ne yapayım? Biraz daha uyurum. Erken kalkmıştım. Açmasını bekleyeceğiz dükkanın. Uyurum, devam edelim sonra. Ya bir daha geçeyim dedim dükkanın önünden. Baktım aynı durumda. Meğerse adam içerideymiş ya. Boşu boşuna bekliyormuş. Kapalı gibi duruyor dükkan. Bu daha çok yeni kasa. Buralarda bulamazsın dedi. Onu bulacak adamlar Bursa'da olur dedi. Önereceğiniz yer var mı dedim. Kaport aksamı için yok dedi. Ancak dedi Niva ile ortak parçalarını bulabilirsin dedi. Onlar da şu anda bende kalmadı dedi. Yani abi konudan uzak en azından. İnternetten bak dedi. Biz galiba yine o adamları bulacağız. İnternetten bulacağız. Hadi, kolay gelsin. Teşekkürler. Güney Lada diye aradım ama. Evet, buyurun. Merhabalar. Şimdi biz bir tane vaz topluyoruz eski. Sizde Lada vazın saç aksamı bulunur mu? Taban, dış aksam, iç aksam. Nereden arıyorsunuz? Ben İstanbul'dan arıyorum. İsmim Doğukan. Manço mu? Manço aynen. Ah, sonunda. Var mıydı bilginiz arayacağımdan? Yani şöyle, arayacağınızda dair bir bilgi almadım ama ben size ulaşmaya çalıştım. Yazdım. Hadi. Ama dönüş alamadım hiçbir yerden. 3 videoyu izledim. Halime acıdınız. Konuya hakimsiniz. Arabanın durumu da biliyorsunuz. Yani yardımcı olmaya çalışırım. Şey yapalım, yani o noktada diyaloğu devam ettirebiliriz yani Tamam. şey olarak. Tamam, çok memnun oldum. Haber bekliyorum o zaman. Yani çünkü saçlarımız en acil durumlar. Alo. Efendim? EK Garaj mı? Evet, buyurun. Lada 2106 topluyorum. Tamam, aldım. Tamam. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi abi, sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Sen mi bana ulaştırdın numaranı yoksa ben mi bir yerden buldum acaba? Abi bilmiyorum ki, belki Recep'le ulaşmışsındır veya Tamam. da Herhalde Recep'le ulaştım. tanıştığımız çok aslında. İstediğin şekilde yardımcı olabilirim sana. Buyur. Allah razı olsun. Valla sebebi durumumuzun farkındasın herhalde arabayla ilgili. Evet. Bak, ben sana bir teklifte bulunayım sen bana söylemeden. Sen kasayı soydurmuşsan ben sana gel kupa vereyim. Kupa vereceğim. Uğraşma onunla. Canını alacak o araba senin. Valla kupan ne durumda onu görmem lazım. Atarım ben sana resimlerini. Olur, at. Mesela Sen fotoğrafları gönderiyorsun galiba şu an değil mi? aynen yolladım. Ya dediğim gibi bu arabada senin ne ihtiyacın varsa sen bana bir liste oluştur. Bana bunlar lazım de, ben kendime ona göre ayarlayayım. Tamam. Sen bana bir konum at. Ben bir bu hafta içi gelmeye çalışayım oraya. Tamam abi. Yüz yüze konuşalım, daha makul olur. Tamam Enes, ben seni bu hafta rahatsız edeceğim. Hani bazen soruyorsunuz ya parçaları nereden buluyorsun, nasıl arıyorsun diye. Bayağı oturuyorum. İşte telefonla arıyorum. Gerçi benim bir avantajım var, sizlerden çok fazla feedback, yani geri bildirim aldığım için işim kolaylaşabiliyor bazen. Facebook'ta böyle gruplara bakıyorum. İşte araçla ilgili. Yani onu da tavsiye ederim. Marketplace'lere bakıyorum vesaire. Çevreye haber veriyorum. Böyle parçaları buluyorum. Neyse derken benim Mikail aradı. Doğukan, arabayı gün yüzüne çıkarttım. Gel bir bak dedi. Gittim, bittim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gözümüz yollarda kaldı. Ben geçen gün geldim. Arabayı gördüm. İşte geri geldim. Bir gün ışığının altında birlikte Mikail'le bakalım diye.
Ben parçalar aramaya başladım. Haberin olsun. Bunun için parça arıyorsun değil mi? Ve Çok dünya iyi. kadar da parçayı buldum. Hatta şimdi yolda telefonlaşırken Rusya'dan selam olsun Cem bir arkadaşımız. Bana açık kitleri vesaire bir sürü şey de buldu. Hatta yarışlarda kullanılan falan. Bayağı bir şey de bulduk. Evet. Ama arkadaşlar bugün niye buraya geldim? Kafam çok karışık. Bayağı kafam karışık. Arabanın son halini gün ışığının altında bir de size gösterelim. Arkadaşlar şimdi aracın halini görün. Bilmediğimiz şeyler değil. Tamam taban saçlarını falan değiştiririz eyvallah ama baktığımız zaman bitmiyor. Yani biraz bu araçta strateji değiştirme kararı aldım. Gel bak şimdi. Bunları zaten biliyoruz. Bunlar bilinmedik şeyler değil. Şimdi yaptığımız son araştırmada bu saçların basımı için siparişi verdim. Bursa'da basıyorlar. Makul fiyatlarda, ölüm fiyatlarda değil. Ayırdığım bütçeye uyuyor. Ama ve lakin aldığım önerilerde şunları sen kendin Doğukan 2 milim sacdan daha kalınını yaptır. Dış marşpiyeler var dendi. Bagaj komple değişecek dendi. Ama işi deştikçe bak şimdi. Ama bu arada ben bunları böyle antrenmanla anlatıyorum. Çünkü biz Mikail'le daha önce üzerinden geçtik. Bak bunlar ufak tefek şeyler tamam mı? Ama her yerde var. Bak kapıda var. Bunları zaten biliyorduk. Dodik yapacağız dedik. Eyvallah. Tamam. Onun dışında bak bu çamurluk hani uğraştın kurtardı. Ama ve lakin gel bak şimdi. Bu çamurluk burada işlem gördü bak. Burada işlem görecek. Burada işlem görecek. Bu zaten görecek. Bu görecek. Yani anlayacağın şu. Bu değişti. Bu değişti. Bu değişti. Bu çürükler hallolur. Onlar çok ölümlü değil. Gel. Gel gör. Mevzuyu gör şimdi. Şunu şöyle yapalım. Al abi. Gel. Bu çamurluk bu kısımları, buralar. Bununla beraber ön panel. Ön panelin buraları. Öteki ucundan sonra dur lan. 1, 2, 3. Tuna Tavus, sana meydan okuyorum oğlum. Bakalım siz de Reels'e bakarsınız ne sonuç olmuş, ne olmuş bakalım. Gel abi, gel. Bak, oğlum araba bitik vallahi bitik. Şimdi biz sevgili Dali Arak kardeşimize söz verdik. Bu arabayı yapacağız diye. Ben öyle kolay kolay pes eden bir insan değilim. Ama aklı selim bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu araçla uğraşmak mı yoksa daha doğru bir araç üzerinde çalışmak mı derseniz bu araç üzerinde çalışmak çok akıllıca bir fikir değil. Boşa harcanmış emek, boşa harcanmış zaman ve karşılığında istediğimiz sonucu alamayacağımızı düşündüğüm bir proje. Bunu daha önce de tecrübe ettim. AE86 projesinde de ben bir AE86 almıştım. Kafamdaki yapmak istediğim araçtan çok uzaktı. Onun yerine daha iyi bir AE86 yapma ihtiyacı duymuştum ve onu satmıştım. O araç toparlanır mıydı? Zaten toparlandı. Fakat benim kafamdaki gibi değildi. Bu da benim kafamdaki gibi değil. Yani benim zamanım da kıymetli, harcayacağım emeğim de kıymetli. O yüzden ben bu araçtan vazgeçme kararı aldım. Daha önce konumuzdu. Vazgeçer miyiz? Emin değildik. Ama bu araçtan vazgeçiyorum arkadaşlar. Mal bu. Görüyorsunuz işte. Ama size videonun ilerleyen aşamalarında bir sürprizim var. Eski izleyenler bilir. AE86'dan aşinasınızdır. Aslında yine aynı senaryo. Yine başa dönüyoruz. Sen gül. Biz gülüyoruz da. Dali'ye mi? Dali'ye aktarmamız lazım. Bir arayayım bakayım ben onu. Dali, bizim bu araba çok iyi durumda değil. Anlamıyor ki. Maşina slomana. Maşina slomana. Heh. Где ты, мудак? Что ты сделал с моей машиной? Немедленно привезите сюда мою машину, иначе произойдет что-то очень плохое. Arabayı getir dedi galiba. Öyle anladım. Bugün şanslısınız. Çünkü dış ses bayram sebebiyle tatile gitti. Biz de bu fırsat onsuz çekimimizi yaptık. Bu arada yeni ürünlerim başladı. Bu seneki GTR koleksiyonun ilk ürünü çıktı arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Bu oversize bir ürün. Ben 1.72, 74 kiloyum ve large giyiyorum. Oradan feyz alabilirsiniz. Bayağı tarz stamp modelimiz. Lada içinde ürünlerimiz yok mu? Var. İlk çıkarttığımız şeylerden bir tanesi bu. Lada'yı alır almaz yaptığım anahtarlıklardan bir tanesi. Bunlar böyle ister aynaya asarsınız, ister boyun kartlı yaparsınız vesaire. dmtr46.com linki aşağı bırakıyorum. Ziyaret ederseniz sevinirim. Bu arada abone olmadıysanız lütfen abone olun. Çünkü izleyenlerin büyük bir yüzdesi izleyici ama abone olmuyor. Sonra fark ediyorlar. Sakarya'ya, Akyazı'ya geldik. EK Garaj. Sevgili Enes'in yanına. Enes'ten daha önce Özgür Ulaş bahsetmişti, Recep bahsetmişti ve biraz sohbet ettik. Hatta videonun başında
esasında telefonda konuştuğum kişinin yanına ve kardeşim selamlar. Hoş geldin abi. Biz de hani selamlaştık ama usulen yine video girişi hesabı. Eyvallah. İsmini bağışlar mısın? Kayahan. Ve adı var mı aracın? Ekaterina. Ekaterina. Ha? Evet. İsimden mi? EK'den geliyor. Ekaterina. Ekaterina. Serinin devamı. Mal nasıl? Boncuk. Bir anlat bari ne olduğuna dair. Siz ikiniz yaptınız bunu Evet. bu zamana kadar. Aracımız 80 model 2103. Aracımızda değişmeyen yok. Sadece tavan ve arka paneli orijinal. Sıfırdan. Değişmeyensiz. Değişmeyensiz. Sıfırdan restore ettik elimizden gelince. 2103, benimki 2106. Evet, seninki 2106 abi. Benim anlatıyor olmam biraz değişik olur sizin yanınızda ama en ön ve en arka farklı değil mi bizde? Evet. Ha? Onun dışında geri kalan aynı. Ne makine var burada? 16 makine var. Lada Vega 1.616 valf var. Ortalama 150 beygir civarında. Bayağı da bir işçilik görüyorum. İşçilik var, emek var. Vallahi teşekkür ederim. Bizi ağırladın. Ben seni aradım, konuştuk. Parça konusunda seni ararken başka yerleri de arıyordum. Kapılar yine sana çıkıyor bir yerde. Kesinlikle. Türkiye genelinde anladığım kadarıyla konuya en vakıf olan kişilerdensin. Yani yıllardır bu işe emek veriyoruz. Tabii öğrendiğimiz arkadaşlar da var ama boynuz kulağa geçti. Biz kendimizi geliştirdik. Sana ne söylesem buluruz dedim. Kesinlikle. Ona şüphe yok. İyi, sevindim. O bana biraz umut verdi açıkçası. Aslında konuştuğumuzda ben gerçi gündüz gelip baktım. Evet. Bir makineden bahsettin. Biz onun üzerinden ilerlersek sanki daha az yıpranırız diye düşünüyorum. Bizim araç çok kötü durumdaydı. Evet. Yani ben ilk gördüğümde açıkçası üzüldüm. Neden bu kadar uğraştırıcı bir araba diye. Valla biz de biraz kaşındık. Altından kalkarız diye düşündük. Kalkarız da. Fakat attığımız taş kurbağayı ürkütmeye değer mi hesapladığımızda harcayacağımız para, harcayacağımız zaman, Kesinlikle. emek bence daha kestirme bir yol seçmemiz gerekiyor. Şu an o araç için ihtiyacınız olan her şey mevcut. Boncuk dükkanı ya. O kadar hani şey ki abi. Bizdeki de metal ama yine bu değil. Bu stop. Bir o kadar da yerin altında var abi. Depolar Ha. var. Burası sadece görsel. Bunlar bende ne durumdaydı? Bizde ne durumdaydı bunlar? Zannedersem bir tanesi kırık gibiydi. Değil mi? Bizde bir tanesi kırık gibiydi. Artık ikisi sıfır. Ama şu şeyi gösterdi. Bunu ne yapıyoruz Mikail? Bu iş sende mi? Hangisi? Evet. Onların Bunlar bizde şeffafları kırık da var. diyorsun. Kırık ama biz bunu komple Göstersene. yeniden dizayn yapacağız. Şeffafı olanı Abi göstersene. şeffafı var. Göstereyim. İstersen bir Şeffafı görmek varsa bir gelsin bakalım. Belki Şeffafına onun üzerine bakalım. çalışmak isterim. Sen şeffaf dedin, sen tam şeffaf bekliyordun değil mi? Yani Bu biraz daha buzlu cam şeklinde. Bu olmaz. Bizim kendi dokumuzu köreltir bunlar. İçine led koyduğumuzda deseni Yani. alamayacağız. Bu senin uzmanlık alanın. Aslında bunun buzlu kırılması senin şeyini de desteklemez mi? Hayır. Çok netti. Ben bunu yaptıktan sonra sen az önce arabaya müşteri olduk. Dedik ki satar mısınız diye, yani müşteri olmaktan ziyade hiçbir şekilde vermem dedin. Kesinlikle. Biz onu bitirdikten sonra seni bu arabadan soğutacak. Sana bunu söyleyebilirim yani. Ya şöyle izah edeyim Abi abi. can yakmaya başladı. Bence o konuda iddialı olmayın. Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Bahsetmek istediğim far ve stop gruplarıyla alakalı Kesinlikle, olan diyorum. kesinlikle. Çünkü sen az önce aracın bütün parçalarıyla alakalı çok hakimsin, çok iyisin. Ben de far ve stop konusunda da sen bunlar takıldığı zaman zaten bunlar sadece Doğukan'ın kendi arabasına yapılabilecek olan bir model olacak. Kesinlikle. Ama Sadece diyorum ki ben Doğukan'ın kendi aynası olacak bunlar. ben kendi Onun için- arabama da istiyorum aynı Onun için çalışmalarda ama ben de benimki istiyorum şekli farklı. diyor. Bana da yapar mısın? Farklı. Zaten Evet, ben benimki ondan farklı. bahsediyorum. Onun için sana farklı çıkartacağız. Ama hiçbir zaman bunun desenini başka bir Standart. modelini Ama sen başka yine bir yedek yerde yap abi. Şey yap. Reklamı yapamıyorum. Yani bu işi yıllardır yapıyorum, uğraşıyorum Duydunuz ama arkadaşlar. Enes'in mağduriyeti bu kadar güzel iş yapıyor. Lada konusunda evet, özellikle. yıllardır uğraştığımız halde kendimizi halen daha duyuramıyorduk. Enes bizim arkamızda duruyor. Biz de Enes'in arkasında Yok, duruyoruz. yanında duruyorum abi. Yanında, evet. Arkanda veya önünde değil. Kesinlikle Teşekkür ederim. yanında. Yanımızda duruyor. Biz de Enes'in yanında duruyoruz bu arada. Artık bizdesin. Geçmiş olsun. Sen merak etme. Yapılan işini de gördük. Yaptığın işi de gördük senin de. Yani emekleriniz de ortada. Bir de bir laf vardır. Ben bunu çok söylüyorum. Dükkan ustanın aynasıdır abiciğim. Kesinlikle. Yani bir yere girdiğin zaman ne iş çıkacağını az çok kestiriyorsun. Az tecrüben varsa anlıyorsun zaten Ya yani. zaten- Arkadaşlar bizim yolumuz uzun. Şu arabaya bakmaya gidelim. Tabii abi. Tabii. Bir de senin araçta sen daha hakimsin. Değişecek ne aksamı var? Onları da biz temin edelim senden. Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki oğlum nereden buluyorsun bu gömüleri diye. Gömüler beni buluyor. Fena bir aracın başına gidiyoruz. Fena bir ortama. Nasıl ki AE86'yı samanlıktan çıkarmıştık. Bundan sonrasını oturun keyifle izleyin. Araba arkada. Ben Yine tutarım. bulduk samanlık ya valla. Oğlum arabayı bulduğumuz yere baksana.
Burası ne mahallesi? Sakarya'nın neresindeyiz biz? Ömercikler Mahallesi. Ha? Sakarya Akyazı. Akyazı Ömercikler mi? dedin? Ömercikler Mahallesi. Ömercikler Mahallesi. Arkadaşa bir... Akıllıca iş yapıyoruz biliyorum. Eminim yani. Ben dedim abi seni bu dertten kurtaracağım diye. Tamam gel direkt. Bunlar da Enes'in ayakları abi. Tamam. Yukarıda. Kurtarıcı. Tamam. Allah Allah. Mikail abi her masada varsın be. Gel mala bak mala. Çok iyi. Ay. Kümes yaparız diye sakladık ama nasip bugüneymiş. Öbürüne göre çok iyi. Çok iyi değil mi ötekine göre? Bak, ortalama 4 yıldır burada yatıyor. Hani yatmasına rağmen kar kış hani bu kadar kusmadan durdu. Ya bu da altının sağlam olduğunu gösteriyor. Bak abi şurada dediğim yerde bakalit var. Bir şöyle söyleyeyim bak, bu çamurluğu kesip yerine yeni koyduk. Ötekini kestik, yerine bir tane daha koyduk. Onu kestik, taban sacını yaptık, bagaj sacını yaptık. Bu araba daha hesaplı. Evet. Ve onları yapmayacağız. Anlatabiliyor muyum? Ya diyorum ben yarın bir gün kendime hani bir daha toplarım umuduyla beklettim. Sen bir daha toplamazsın. Sen Ben- o arabadan sonra bir daha Ben toplamazsın. akıllanmam. Bir Abi kere bunun baksana. altına Galneviz'den saç yapmışlar abi. Bunun altında mesela yapılan yerlerin resimleri var bende. Galneviz'den yapılmış. Ne alakası öyle bir şey Bunun yapmışlar. taban sacları yeniden yapılmış değil mi? Yapılmış ama yani elden geçmek durumu illaki Geçecek. yani sizin şimdi Önceki gibi Yok. önceki sandviç yapılmıştı. Bir önceki kabul edilir bir şey değildi. değil. Bunlar Önce kabul edilir bir şey zannetmiyorum bununla öyle bir durumla karşılaşacağınızı. Çok daha iyi benimkine göre ya. Çok daha iyi. İş yok yani. Şurada var abi. Şuralar var bir parça. Bak. He. Tamam, anladım. Ama bunda pütür atmamışlar işte. Pütür atsalarmış bu korozyon bile olmazmış yani. Oralar zaten düzgün. Baksana. Çok düzgün abi. Çok düzgün benimkine benim göre. topladığım arabadan bile düzgünmüş yani. Ya- Ben hiç dikkate almamıştım bu arabayı. Bak bu kasa işte bak uğraşmaya değer. Uğraşmaya değer. Uğraşmaya değer bu. Şimdi geliyor sana soru. Bunu aldım ben. Evet. Ne kadar veriyorsun üstüne? Bence sen vermelisin. Ben bela aldım ama senden. Seni bak burada şeyden kurtardım. Ha? Oğlum ikinci arabayı toplayacak. Burada yatan arabadan çevre kirliliği ya, bir şey görüntü kirliliği ya. Ben- İşten kurtardım Şu seni. an ya. bir tane var. Daha önceden 3 tane vardı burada. Birkaç kişinin daha başını yaktın. Kardeşim konuştuğumuz rakamla mutabıksak hayırlı olsun. Senin dedin nasıl ha? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Yani beni dertten kurtardın. Gerçekten dertten Olsun. kurtardın. Yani ben de biraz o yüzden içim rahat. Hani fiyat olarak seni fazla yormak istemiyorum. Sen de masraf edeceksin, uğraşacaksın. Bizim de bu projede bir katkımız olsun. Allah razı olsun. Gerçekten benim çok içime sindi yani. Kayan, kapıyı asılsana. Vallahi çıktı. Helal olsun. Adam harbi şoför ya. Bir Lada'dan daha sıkıntılı ne olabilir? 2 Lada.
Sen yine de güvenme, kenarında dur biraz. Arabaya bir şey olmasın. Sana bir şey olmaz. Şaka ya. Dikkat et, altı sürtmesin. 1, 2, 3. Lada'mızı getirdik. Bunların ikisi de birebir aynı model arkadaşlar. Yani Lada Vaz 2106 ya da 2106 diye geçiyorlar. Parçaları birbirlerine uyumlu. Dolayısıyla artık yedekliyiz de. Bu aracın karoserisine baktığımızda bunun yanında çok kötü durumda. Detaylı incelemelerini, karşılaştırmalarını da yaparız. Ama artık bunu buraya getirdik. Kısacası bu saatten sonra bu araçla değil, bununla devam edeceğiz. Yaptığımız pazarlığın sonucunda aldığımız rakam bu arabaya harcayacağımız işçiliğin 1/3. Ve bunu daha parçayı dahil etmedim. Yani şu arabaya parça aldığımızı düşün. Bir de işçilik yaptığımızı düşün. Bu kasanın herhalde 4 katı fiyatına mal olacaktı. Burada çok ciddi zaman tasarrufu yaptık. Maddi anlamda tasarrufta bulunduk. Ayrıca daha bütün, daha rigid, daha şeklini koruyan bir Lada bulduk. Ben açıkçası verdiğimiz bu karardan dolayı çok memnunum. Sen pek memnun görünmüyorsun ama. Ben aslına bakarsan her ikisi için de çok mutluyum. Çünkü elimizde hem iki aracımız oldu hem de yedek olarak kullanabileceğimiz parçalarımızın imkanları da çok arttı. Evet. Her şekilde yani bu aracı toparlayabilmek için parça tedariğimiz bizim çok zor olacaktı. Diğer zor taraflardan birisi de bu parçaları yapabilecek olan ustalarla zaman kaybımız çok büyük olacaktı. Benim düşündüğüm, hayal ettiğim en güzel şeylerden birisi başlanıldığı zaman çok hızlı ilerlemek. Bu bağı kopartmadan hızlı bir şekilde Evet. kısa sürede ayağa kaldırmak. Kısa sürede ayağa kaldırılmadıktan sonra araya bir soğukluk girdiğinde benim içim rahat etmiyor. Çünkü araya başka bir şeyler kaynadığında bir daha aracı toparlamak hissiyatı zayıflıyor. Burada elimizde iki aracın parçalarıyla beraber çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi Ben de şu öyle dakikadan düşünüyorum. sonra öyle aklıma geliyor. Hadi. Bismillah dedik, başladık. Uymuyormuş değil mi? Bitti. Bu kadar. Sarı çok güzeldi. 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 Çocuk uğraşmış. Çocuk uğraşmış abi. Arkadaşlar böyle bir karar aldık. Sizin de yorumunuzu bekliyorum. Ben açıkçası zamandan, paradan ve emekten tasarruf ettiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde aracın çok daha hızlı biteceğini düşünüyorum. Ve daha sağlıklı biteceğini düşünüyorum. Hatta dur. Biraz sonra içeri yorayım. Şey de geldi. Dün akşam aracın alt saçları ve bagaj yan saçları geldi. Işığımı da açayım. Hadi bana eyvallah. Bu arada dizlerimle ilgili sıkıntımı söyleyeyim arkadaşlar. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim. Dizlerimle yürümeye yönelik hiçbir sıkıntım yok. Oturup kalkmakta hiçbir sıkıntım yok. Dizlerimi sağa sol yapamıyorum. Koşamıyorum. MR sonuçları çıktı. Diz kapaklarında problem çıktı. Onunla ilgili de bir şey yapacağız. Tedaviye başlıyoruz. Ama yani günlük hayatımı çok etkilemiyor fakat spor hayatımı etkiliyor. O yüzden yani araba kayarken ve kaykay yaparken bir sorunum yok. Şu istepnenin bağlantı yapıldı alt saç. Bu istepnenin. Bu istepne, bu depo. Evet. Bunlar da alt saçlar arkadaşlar. Sıfırdan basıldı. Orijinalinden bir parça daha kalın saçtan basıldı. Yurt dışından gelenler biraz inceymiş. Bunu daha kalın bastılar. Amma ve lakin benim içime sinmediği için ben bunun şaselerini güçlendireceğim. Bu benim kendi kişisel kararım. Çünkü bu bayağı bir peynir tenekesi gibi duruyor benim gözüme. Her ne kadar güçlendirilmiş olsa da. Hikayemiz bu. Var ya, hayatta ben bunu böyle kullanmam. Hayatta böyle kullanmam bunu. Taban sacı mı? He, taban sacı. 2 parça. Bir sol, bir sağ. 2 tane. Şeyle birleşiyor. Ortadaki tünelle birleşiyor. Ben cezalarımı ödemeye geri gidiyorum. Dilerim güzel bir bayram geçirmişsinizdir ve sevdiklerinize sağ salim ulaşırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Bu arada dediğim gibi abone olup olmadığınızı kontrol edin. Kendinize iyi bakın.